Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hindistan'ın insanlığın ilk medeniyetlerini oluşturduğu eski tarih alanında yaygın olarak öğretilmektedir. Bununla birlikte çok az kişi aynı anda ve bazı durumlarda bu toplumların ve bazılarının ortaya çıkmasından önce başka bir büyük medeniyetin Amerika'nın bilinen ilk medeniyeti olan Karal filizlendiğinin farkındadır. Başkentleri 6 büyük piramidal yapı, taş ve toprak platform öğütleri, tapınaklar, amfiteyatro, batık dairesel plazalar ve karmaşık tarım uygulamaları, zengin kültür ve anıtsal mimari ile tamamlanmış 5000 yıllık bir metropol olan kutsal şehri Karal'dı. Peru'nun Pasifik kıyısındaki limanın 200 mil kuzeyinde yer alan Supe Vadisi, bölgedeki ilk arkeolojik keşifleri ortaya çıkaran Alman arkeolog Max Uhle tarafından 1905'te araştırıldı. Ancak çok büyük bir buzdağının ucunu ortaya çıkaran tam ölçekli kazılar birkaç 10 yıl sonrasına kadar gerçekleşmedi. 1970'lerde arkeologlar başlangıçta doğal oluşumlar olarak tanımlanan tepelerin aslında basamaklı piramitler olduğunu ve 1990'larda Büyük Karal şehrinin tam boyutunun ortaya çıktığını keşfettiler. Ancak bir başka büyük sürpriz henüz gelmedi. 2000 yılında bölgede bulunan kamış taşıyan çantalarda yapılan radyokarbon tarihlemesi, Karal'ın M.Ö. 3000 civarında başlayan geç arkaik döneme tarihlendiğini ortaya çıkardı. Karal şimdi Amerika'daki erken dönem karmaşık bir toplumun en kapsamlı kanıtını sağlamıştır. Karal, Supa Vadisi'nde tespit edilen ve yaklaşık 65 hektarlık bir alanı kaplayan 18 yerleşim yerinden biridir. Supe Nehri'nin yemyeşil vadisine bakan kuru bir çöl terasında yer almaktadır. Son derece iyi korunmuş olan site, tasarımı ve mimarisinin karmaşıklığı açısından etkileyicidir. Şehrin planı ve piramidal yapıları ve seçkinlerin konutları dahil olmak üzere bazı özellikleri güçlü bir dini ideoloji ifade eden törensel işlevlerin açık kanıtlarını gösteriyor. Karal sakinleri seramikten ve sınırlı sanat eserlerinden yoksunken piramitler, plazalar, amfiteyatrolar, tapınaklar ve yerleşim alanları da dahil olmak üzere devasa anıtlar inşa ettiler. Yoğun tarıma sahiplerdi. Tekstil kullanımını geliştirdiler. Hesaplama için karmaşık bir sistem kullandılar ve kayıt altına aldılar. Su için karmaşık bir sulama sistemi geliştirdiler. Maymun oymalarının da gösterdiği gibi komşu toplumlarla geniş çapta ticaret yaptılar ve en azından Amazon ormanlarına kadar uzandılar. İlginç bir şekilde Karal'da hiçbir savaş kanıtı bulunmadı. Hiçbir savunma yapısı, silah yok ve şiddetli yaralanmış ceset yok. Arkeologlar Karal halkının cenneti inceleyerek, dinleri uygulayarak ve müzik aletleri çalarak hatırı sayılır bir zaman geçiren barışçıl bir kültür olduğuna inanıyorlar. Burada özellikle şunu vurgulamak isterim. Karal uygarlığı Amerika'da yetişen uygarlıklar gibi aslında çok fazla savaş kültürüne sahip değil. Ve genel itibariyle baktığımızda Amerika'daki Mezoamerikan uygarlıkların birçoğu savaş kültürüne çok fazla yatkın da değil. Bölgede yetiştirilen başlıca ürünler sadece balık ağlarının değil, aynı zamanda giysi, çanta ve süs eşyalarının yapımında da kullanılan pamuktur. Pamuk çiftçiliğinin iç kesimlerdeki yerleşimlerin yükselişine ana katkı sağladığı ve sonunda deniz kenarındaki yerleşim yerlerinden çok daha büyük ve yaygın hale geldiği düşünülmektedir. Karal'daki en ilginç keşifler hayvan kemiklerinden flütler için pelikan kemikleri ve trompet için lama kemikleri kullanılmıştır. Yapılan müzik aletlerinin yanı sıra alkol ve uyuşturucu üretimine dair izler de ortaya çıkardı. Tanrı veya tanrılara tapınma Norte Chico halkı arasında oldukça yaygındı. Ancak bu tanrıların kim olduğu veya neyi temsil ettikleri genel olarak kültürlerinde dinin önemi gibi bugüne kadar bir gizem olmaya devam ediyor. Kariyerlerini bu bölgeyi incelemeye adamış çeşitli uzmanlarla konuşuldu ve büyük ölçüde farklı fikirler mevcut oldu.
Bazıları din ve ibadetin Karal'ın varlığının neredeyse bir yan notu olduğuna inanırken diğerleri bunların inşa edilmesinin ana itici gücü olduğuna inanıyor. Ancak kesin olan bir şey var. Norte Chico halkı ilkel olmaktan çok uzaktı. Müzik aletlerinde bulunan maymun oymaları en azından Amazon havzasına kadar geniş kapsamlı dolaşımlarına işaret ediyor. Karmaşık bir sulama sistemi kurdular. Alpaka ve lama kıllarından yapılan kipu, Norte Chico kipunun ince ayarlı ve daha sonra İnkalar tarafından kullanılan öncülü olduğu düşünülüyor. 1993'te öğrencilerin yardımıyla hafta sonları çalışan Shady, sonunda şaşırtıcı bir 18 farklı yerleşim yeri sağlayacak olan Supe Vadisi'ndeki 2 yıllık bir kazı başlattı. Kimse kaç yaşında olduklarını bilmiyordu. Ancak şehirlerin benzerlikleri ve daha ilkel teknolojileri bölgedeki diğerlerinin hepsinden önce gelen tek bir antik kültürü ima ediyordu. 1996'da Shady'nin çalışması National Geographic Society'den küçük bir fon çekti ve bu Karal arkeolojik projesini ana şehrin kalbini çalıştırmaya yetti. Ve ekibin ilk sonuçları 2001 yılında yayınlandığında çalışmaları bugün hala takdir ettiğimiz şekliyle Karal için tarihlemeyi oluşturdu. Küresel basın burayı Amerika'daki ilk şehir olarak lanse etti. Smithsonian Magazine dergisi, Karal, Mısır'ın büyük piramitleri inşa edilirken gelişen bir metropoldü dedi. BBC, bulgunun bir ana şehir için 100 yıllık bir arkeolojik araştırmaya umut verdiğini söyledi. Bir kültürün kabile yaşamından kentsel yaşama gerçek ilk geçişi diye tabir etti. Böyle bir keşif, insanlığın neden bu sıçramayı yaptığını açıklamaya yardımcı olabilir. Çölde gömülü yeni ipuçları ortaya çıkararak bugün antik toplumu incelemeye devam ediyoruz. 10 yıllar boyunca uzun süredir devam eden projesi, Kutsal Karal Supe şehrinin yaklaşık 1500 dönümlük şaşırtıcı derecede karmaşık ve iyi korunmuş bir mimariyi kapsadığını ortaya çıkardı. Karal en yüksek noktasında binlerce insana ev sahipliği yapıyordu ve alt piramit, batık dairesel avlular, anıtsal taş mimari ve topraktan yapılmış büyük platformlar içeriyordu. Araştırmacılara göre bu binalar unutulmuş bir törensel ve dini sistemin kanıtıdır. Şu anda 5 üniversiteden fahri doktora derecesi ve Peru'nun kongresinden bir onur madalyası sahibidir. Kasım 2020'de BBC onu 2020'nin 100 kadın listesine aldı. Ancak yeni ufuklar açan bu çalışmadan bu yana geçen 20 yılda bir tartışma da ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra diğer araştırmacılar da Karal'ı çevreleyen antik şehirlerden radyokarbon tarihleri üretmeye başladılar. Şaşırtıcı bir şekilde bu tarihlerden bazıları daha da eski olabileceklerini gösteriyor. Bu tarihler bu şehirlerin hepsinin Ant Dağları'ndaki bu vadide daha büyük bir kültürün parçası olarak aynı anda var olduklarının kanıtı olabilir. Veya en eski şehrin henüz bulunamadığının bir işareti olabilir. Şimdi Karal'ın İnka üzerindeki etkisine bakalım. Bölgedeki en eski şehir hangisi olursa olsun Norte Chico insanlık tarihi için bir bulmaca sunuyor. Son yıllara kadar geleneksel görüş, insanların Kuzey Amerika'ya ilk olarak 13.000 yıl önce buz devri çözülürken ortaya çıkan bir kara köprüsü aracılığıyla ulaştıklarını söylüyordu. O zamandan daha eski sabit bir site akışı bulundu. Peru'da insan kalıntıları bölgede en az 12.000 yıl öncesine kadar avcı toplayıcıların yaşadığını göstermiştir. Ve Pasifik kıyısı boyunca 7.000 yıl öncesinden kalma yerleşim izleri var. Karal sakinleri muhtemelen Supe Vadisi'ne yerleşip şehirler inşa etmeye karar verdiler ve önceki insanlar için atalarıydı. Ama neden Amerika'nın ana şehri Güney Amerika'da bu kadar erken ortaya çıksın? Böyle bir soru çıkıyor. Kuzey Amerika'da Olmec şehirleri gibi Chaco Kanyonu ve Montville gibi tanınmış siteler binlerce yıl sonrasına kadar inşa edilmedi. Arkeologlara göre Karal'ın hikayesinin ve orada yaşayan insanların hikayesinin kilidi
bir bütün olarak Amerika'nın hikayesi için anlamlar taşıyabilir. Karal uygarlığı bazı araştırmacıların tahmin ettiği üzere iklim değişikliğinin onu yok edene kadar neredeyse 1000 yıl boyunca hayatta kaldı. Ancak insanlar ve fikirleri ortadan kalkmadı. Bilim adamları Karal'ın yok olmasından çok sonra yaşayan kültürlerdeki etkisini görüyorlar. Peru sahili boyunca Karal'dakilere benzer höyükler, dairesel yapılar ve şehir planları izleri var. Arkeologlar ayrıca bölgede bir kipu, kayıt cihazı buldular. Karal'ın yok oluşundan binlerce yıl sonra İnka İmparatorluğu boyunca Ant Dağları'ndaki kültürler bu düğüm sistemini dünyada bilinen başka hiçbir şeye benzemeyen bir tür kayıtlı dil olarak kullanacaklardı. Ant Dağları ya da yüzlerce kilometre uzaktaki yağmur ormanlarından geldiği düşünülen insanlar tarafından oluşturulan Karal uygarlığı bu bölgede yaklaşık 1000 yıl barış ve zenginlik içinde yaşadıktan sonra burayı terk etti. Buranın terk edilmesinin nedeni araştırmacılar doğal afetlerle açıklıyor. Onlara göre iklimde meydana gelen değişmeler ve beraberindeki 7-8 büyüklüğündeki depremler sonucu Karal uygarlığı yok oldu. Bu konuda Shady, tortu ve kum sürükleyen rüzgarlar ve iki nesli etkileyen kuraklık tarımı kötü etkilemiş ve Karal halkı için bölgede yaşanmaz hale gelmiş demiştir. İklim koşullarının ve depremlerinin ardından Karal'ın eski günlerine bir daha dönemediği ve terk edildiği düşünülmektedir. Videolarıma yorum ve beğeni yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.